Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine isteğiniz üzerine kolay bir üçgen tığ işi şal modeli hazırladım. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar zevkli. Hemen desenimize yakından bakalım. Örümceklerden ve trabzanlardan oluşmakta. Yeni başlayan arkadaşlarım dahi rahatlıkla yapabilirler. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen kullanmış olduğum ipler hakkında bilgi vereyim. Ben angora tarzı bir iplik kullandım. Böyle kendinden simli. Hemen şöyle göstereyim. Dilediğiniz farklı şal iplikleriyle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine tığ numarası olarak 2 milim bir tığ kullandım. Farklı iplikler kullanırsanız tığ numaranızı da ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Evet, dilerseniz kanalıma abone olduysanız, ücretsiz bir şekilde bana destek olduysanız, hadi videomuza geçelim. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. İpimizi kapattıktan sonra 6 tane zincir yapalım. Ve ilk zincire batarak küçük bir halka yapalım. Şimdi bu ipi de ön tarafa alıyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Bunu da arada kaybedeceğim. Üstüne aldım. Halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirim dahil 3 tane kabul ettim. Şimdi arada 3 tane zincir yapalım. Üzerine aldım. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapalım. Yine 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Hemen şöyle bakalım. Şuradaki fazlalığı kesmek istiyorum. Evet, toplamda 4 tane grubumuz oluştu. Evet, devam edelim. Dönüşlerde 4 tane zincir yapalım. Ve çevirelim. Şimdi bu boşluğun içerisine sağ kenarımızı yapalım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir. Yine aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Sağ ve sol kenarlar her zaman aynı devam edecek. Hiçbir farklılık olmayacak. Su taşı olarak ilerleyeceğiz. Hemen şöyle tutarak göstereyim. Şimdi orta boşluğumuza trabzan yapacağız. Bundan önce burada bir tane örümcek yapacağız. İpimi bir miktar uzatıyorum. Şöyle ölçüsüne bakabilirsiniz. Şimdi bunu buradan tutuyorum. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Bakın 3 tane ip oldu. Şöyle ilmek oldu. Arada bir boşluk var. Buradan batıyorum. Yine ipimi aldım. 2 tane ilmeği çıkarttım. Ve ikisini tek seferde çıkarttım. Bir düğüm yaptım. İlk örümceğimi yapmış oldum. Şimdi üzerine aldım. Boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle görmeniz için tutuyorum. Şimdi yine buradaki yapmış olduğumuz gibi bir tane daha örümcek yapıyorum.
düğümümü kapattım. Üstüne aldım ve sol kenarı yapıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan aynı boşluğa olacak. Dediğim gibi sağ ve sol kenarlar aynı devam etmekte. Hemen şöyle bakalım. Evet, devam edelim. Üst sıraya çıkarken 4 tane zincirimizi yapalım ve çevirelim. Sağ kenarı yaparak başlayalım. Desenimizi bu sırada 2'ye artırmak için yuva oluşturacağız. 2 sıranın tekrarı arkadaşlar oldukça kolay. Şimdi deseni baştan başlatıyorum ve artırma mantığını da göstermiş oluyorum. Her iki sırada sizler de aynı tekniği uygulayarak sıralamayı, şalınızı istediğiniz ölçüde büyütebilirsiniz. Şimdi buraya gelmek için bu sırada 2 tane uç uca örümcek yapıyorum. Bir tane yaptım. İkinciyi yaptım. Bakın. Burada 5 tane trabzan yapmıştık. Bu yapmış olduğumuz 2 tane uç ucu olan örümcekleri sık iğne ile buradan başlayarak eklemeye başlayacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 noktaya sık iğne yapacağız. Yan yana 5 tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Uç uca 2 tane daha örümcek yapıyorum. Ve sol kenarı yapıyorum. Evet. Şimdi ilk sıramızı bitirmiş olduk. Bir diğer sırada 2 tane desen yapacağız. Buradaki desenleri 1, 2'ye artıracağız. Evet, 4 zincirimi yaptım ve sağ kenarımı yaparak yeni sırama başlıyorum. Örümceklerimin üstüne trabzan yaparken bir tane örümcek yapıyorum. Desen sırasını artırırken 2 tane. Bir tane örümcek yaptım. Üzerine aldım. 2 tane örümceğin ortasındaki boş noktaya batıyorum. Ve buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Bu arada 5 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, üçüncüsünün içine batarak bir tane sık iğne ile burayı tutturdum. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Üstüne aldım. Yine aynı iki örümceğin ortasındaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum.
ve sol kenarı yapıyorum. Dediğim gibi kenarlar aynı devam edecek. Yapmış olduğunuz şalların görsel resimlerini Instagram sayfama yollarsanız seve seve sayfamda paylaşırım arkadaşlar. Daha önce yapan abonelerimin yolladığı şal modellerini de Instagram sayfamın öne çıkanlar bölümünden bakabilirsiniz. Bitmiş hallerini görmek isterseniz Instagram sayfamın linki de yine hakkında kısmında mevcut. Açıklamaya da link olarak ekliyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet, şimdi bir sonraki sıraya devam edelim. Desenimiz şimdi 2 tane oldu. Bu sırada 3 tane olması için örümceklerden yuva oluşturacağız. Sağ kenarı yapıyorum. Evet, bu sırada uç uca 2 tane örümcek yapıyorum. Hem artırmamı yapmış oluyorum hem de bir üst sıradaki yuvaları oluşturuyorum arkadaşlar. Oldukça kolay. 2 tane yaptıktan sonra buradaki desenimin ortasındaki, yani tepesindeki her trabzana batarak yan yana 5 tane sık iğne yapıyorum. Tutarak ve göstererek yapıyorum ki rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane uç uca örümcek yapıyorum yine. Buradaki grubuma geçtim. 5 tane sık iğne. Tekrar sol kenarı yaparken uç uca 2 tane daha örümcek yapıyorum. Ve üzerine aldım. Sol kenara devam ediyorum. Kenarları hızlı geçiyorum. Artırma mantığını da göstermiş olduğum için hızlı ilerledim. Videomuz fazla uzamasın. Sizler sıkılmayın. Evet. Artırma mantığımız da budur arkadaşlar. Daha sonraki sırada tekrar döndüğümüzde bu kısımlara yeni trabzanlar yapacağız. Yine aradaki boşluklara burada olduğu gibi batacağız ve sık iğne yapacağız. Şurada yapmıştık biliyorsunuz. O şekilde atlayarak geçiyoruz. Hemen şöyle büyük modele bir kez daha bakalım. 2 sıranın tekrarını yaptığınız takdirde aynen devam edeceksiniz. 2 örümcekli sıra ve trabzanlı sıra. Hemen şöyle büyük modelimizden bir kez daha görelim. Bizler şu kısma kadar ilerledik. Dediğim gibi bir sonraki sırada 3 tane desene artacak. Daha sonra örümcekli sırayı yaptıktan sonra 4 tane desene artacak ve her sırada bu şekilde kendiliğinden büyüyüp ilerleyecek. Videomun sonunda kenarlarına nasıl püskül yapmanız gerektiğini anlatan bir videom olacak. Örümcek de yapabilirsiniz. Şal kenarı modellerim videomun sonundaki linkte olacak arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.